Özgür Suriye ordusunun 2 askeri beynini Esad'a teslim etti. Hüseyin Harmuş ve Mustafa Kassum'u Türkiye'den kaçırdı ve Esad'ın ajanlarına götürdü. Hatay Reyhanlı'daki patlamaların failiyle yakınlık kurmuştu. Uzun yıllar kaçak hayatı yaşadı ama ensesinde her zaman isimsiz kahramanların nefesini hissetti. Bugün MİT bünyesinde yer aldıktan sonra casusluk iddiasıyla tutuklanmaya uzanan bir süreci anlatacağız. Suriyeli 2 muhalif komutanın kaçırılıp Suriye istihbaratına teslim edilmesini organize etti. Cezaevindeyken yol izni sırasında firar etti. Rusya ile yakın temas içindeydi. Eski MİT mensubu Önder Sığırcıkoğlu 30 Mart 2026'da Suriye-Lübnan sınırında MİT ve Suriye istihbaratının ortak operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Görevi Arapça tercümanlıktı. Sığırcıkoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanma sonrası paylaşılan görüntüsünde bileklerindeki sarı kelepçe dikkatimizi çekti. Neden sarı kullanılmış olabilir sorusunun cevabını araştırdık. Sarı renk özellikle Orta Çağ Avrupa'sında ve sanatsal tasvirlerde ihanet, korkaklık, hilekarlık ve dışlanmanın simgesi olarak kodlanır. Hristiyanlara göre İsa peygamberin çarmıha gerilmesine giden süreçte kendisine ihanet eden Yahuda İskariot sarı giysilerle resmedilir. 30 gümüş karşılığında ihanet etmiştir. Ayrıca Orta Çağ'daki Engizisyon dönemlerinde idamla cezalandırılan mahkumlara sarı renk giydiriliyordu. Nazi Almanyası döneminde Yahudilere üzerinde Davud'un yıldızı bulunan sarı bant takma zorunluluğu getirildi. 1555 yılında Papa 4. Paul Yahudilerin sarı şapka takmasını emretmişti. Ama bazen de gizem aramamak gerekiyor. Belki de operasyonu yapan MİT personelinin elinde o sırada sadece sarı renkli kelepçe mevcuttu. Bu içerikte Önder Sığırcıkoğlu operasyonu ve MİT'in yakın zamanda yürüttüğü benzer espiyonaj operasyonlarını konuşacağız. Ekibimizle beraber uzun zaman süren araştırma ve kurgu süreciyle size bu içeriği hazırladık. GZT ailesi olarak 3 milyonluk dev bir topluluğa dönüşmeye sadece birkaç adım kaldı. Sen de bu hikayenin bir parçası ol. 3 milyon rozetini birlikte takalım. Bu videoda yer alan tüm bilgiler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde paylaşılan ve açık kaynaklardan erişilen dijital materyallerden oluşmaktadır. İçerik, bilgilendirme sürecini desteklemek amacıyla kurgusal bir anlatıyla hazırlanmıştır. Hazırsanız başlıyoruz. Bölüm 1. Suriye İç Savaşı. Sığırcıkoğlu ne yaptı? Suriye'de iç savaşın ayak sesleri uzaktan duyulmaya başlanmıştı. 15 Mart 2011'e geldiğimizde Dera'da büyük protestolar yaşandı. 15 genç öğrenci doğrudan Beşar Esad'ı hedef alarak duvara bu cümleyi yazdı. "Sıra sana geldi doktor." O günlerde şehrin güvenlik şefi Esad'ın kuzeni Atıf Necip'ti. Tüm protestocular gözaltına alındı. Bir ayı geçen sürelerde esir tutuldular. Dera'daki ilk günlerden itibaren Esad'ın ordusunda vicdanının sesi kısılmamış bazı isimler bu işler nasıl düzelecek diye düşünmeye başlamıştı. 29 Temmuz 2011'de Suriye Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılan Albay Riyad Esad liderliğindeki bir grup subay Özgür Suriye ordusunu kurdu. Riyad Esad'ın yanında Hüseyin Harmuş ve Mustafa Kassum da yer aldı. İç savaşın büyüdüğü anlardan itibaren Türk güvenlik bürokrasisi alarm durumuna geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve Dışişleri Bakanlığı 7/24 esasına göre Suriye'yi gökyüzünden izleyen kartal misali takip etti. O günlerde Arapça bilen ve Arap coğrafyalarında vakit geçirmiş isimler görevlendirmeler için önceliklendirilmişti. Bu isimlerden biri de Önder Sığırcıkoğlu'nun ta kendisiydi. Sığırcıkoğlu 1966 yılında doğdu. Kendisini Nusayri olarak tanımlıyordu ve o dönem MİT bünyesinde Arapça tercüman olarak çalışıyordu. Sığırcıkoğlu 2011 yılında Özgür Suriye ordusu komutanları Hüseyin Harmuş ve Mustafa Kassum'u kaçırarak Esad yönetimindeki Suriye rejimine teslim etti. Hüseyin Harmuş ve Mustafa Kassum iç savaşın ilk döneminde Hatay Altınözü'ndeki sığınmacı kampında yaşıyordu. 29 Ağustos 2011'de kamptan çıkarılarak Baas rejimine teslim edildiler. O günlerde Esad yönetimi Harmuş için $100.000 ödül koymuştu. Bu iki isim Suriye İç Savaşı'nın ilk döneminde ordudan ayrılmıştı. Özgür Suriye ordusunun kurucu kadrosuna dahil oldular ve devrimin ateşini yaktılar. Daha sonra Türkiye'ye geldiler. Mülteci kampındaki konumları üzerinden muhalif faaliyetler yürütüyorlardı. İlk günden itibaren hem Beşar Esad'ın hem de istihbarat çevrelerinin dikkatini çektiler. Harmuş ve Kassum'un kaçırılmasını organize ettikten sonra Sığırcıkoğlu hakkında soruşturma başlatıldı, gözaltına alındı.
19 Haziran 2013 tarihli duruşmada Mustafa Kassum'un kardeşi Öke, Harmuş ve Kassum'un Samandağ tarafında bir yerlere götürüldüğünü, 9 saat kadar tutulduklarını ve gözlerinin bağlandığını belirtti. Gecesinde kayıkla Laskiye'ye geçirilmişler ve Suriye'de Esad rejimi unsurlarına teslim edilmişler. Daha sonra Harmuş ve Kassum özel uçakla Şam'a transfer edilmiş. İşkence ve kötü muamelelerden sonra Setnaya hapishanesine götürülmüşler. Setnaya'da yaşananları anlattığımız içeriklere ekranın sağ üstünde çıkan kartlardan erişebilirsiniz. Kassum 5 yıl, Harmuş ise müebbet hapisle cezalandırılmış. Ancak Kassum'un akıbeti hakkındaki son duruma ulaşamadık. Harmuş ise gördüğü işkenceler ve kötü muamele sebebiyle hayatını kaybetti. Sığırcıkoğlu, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 10 Şubat 2012'de tutuklandı. O dönemde Adana'daki Kürkçüler F tipi cezaevine gönderildi. 2013 yılında cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bölüm 2. Sığırcıkoğlu için yolun sonu. Tutuklandıktan sonra yaklaşık 1 yıl cezaevinde kaldı. 2014 yılında Osmaniye Açık Cezaevinden firar etti. Peki Adana'ya gönderilmişken nasıl Osmaniye'de kaçabildi? Firar sürecinde Fethullahçı terör örgütü bağlantısı tespit edildi. Hapse mahkum edildiği iddianamenin 2014 yılındaki MİT tırları davasında görevli FETÖ mensubu savcı Özcan Şişman tarafından düzenlendiği ortaya çıktı. Burada kısa bir bilgilendirme yapalım. Türk ceza infaz hukukunda bir mahkumun aldığı hapis cezasının detaylarını, bu cezanın ne kadarının cezaevinde geçirileceğini ve tahliye tarihlerini gösteren müddetname belgesindeki usulsüzlük sebebiyle Sığırcıkoğlu'nun firarı organize edilebildi. Müddetname, hakkında verilen hapis cezası kesinleşmiş, yani istinaf veya yargıtay aşamaları tamamlanmış ve onanmış her bir hükümlü için özel olarak hesaplanır. Dosya bilgilerinde yapılan usulsüzlükler ve hatalı infaz hesaplamaları, Sığırcıkoğlu'nun kapalı cezaevinden firar etmesi daha kolay olan açık cezaevine geçişi için hukuki bir kılıf sağladı. Adana'daki cezaevinden Osmaniye'deki açık cezaevine kolayca geçti. 10 saatlik yol iznini kullanırken kayıplara karıştı. Sığırcıkoğlu'na ait sisteme eksik girilen müddetnamelerin ise FETÖ mensubu infaz savcısı Yunus Baki tarafından imzalandığı tespit edildi. Sırra kadem basmasının ardından uzun yıllar Suriye, Rusya ve Lübnan'da saklandı. Ancak ensesinde her zaman Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın nefesini hissetti. Bu sırada Rusya istihbaratıyla da temas kurdu. Suriye'ye geçtikten sonra El Muhaberat yani Suriye istihbaratına sığındı. Koruma altına alındı. Bunun karşılığında Türkiye aleyhinde aktif istihbarat faaliyeti yürütmesi istendi. THKPC Acilciler terör örgütü lideri Mihraç Ural ve Hatay Reyhanlı patlamalarının faili Yusuf Nazik'le temasa geçti. Ayrıca sahte görüntüler kullanılarak psikolojik operasyonlar yürüttü. Medyada manipülatif haberlerin çıkmasını sağladı. 2018'de yakalandıktan sonra cezaevine gönderilen Yusuf Nazik, ifadesinde Sığırcıkoğlu tarafından hapisten kaçırıldığı konusunu doğruladı. O da MİT'in başarılı operasyonuyla Suriye'nin Laskiye kentinde kıskıvrak yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Kovuşturma ve mahkeme sürecinde saldırı için Ankara, Kocatepe ve Konya'da keşif yaptığını söyledi. Suriye istihbaratından Hacı Kod adlı bir yüzbaşının kendisini yönlendirdiğini anlattı. Saldırının Özgür Suriye ordusunun kontrolündeki bölgede yapılacağını düşündüğünü de ifade etti. Nazik, devletin birliğini bozmak suçundan 1 kez, 47 kişiyi kasten öldürme suçundan 47 kez ve 5 çocuğu öldürmekten 5 kez olmak üzere toplam 53 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca farklı suçlardan da toplam 5306 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. MİT, Sığırcıkoğlu'nu fiziki ve teknik istihbarat yöntemleriyle hep izledi, takip etti. Takip sırasında uzak kilometrelerden optik yakınlaştırmayla şüphelinin fotoğrafını çekmek yerine yanındakini fotoğraflama yaptığını öğrendik. Firari olduğu sırada farklı saç ve sakal tıraşı kullandığı da ortaya çıktı. Sığırcıkoğlu 2013 ve 2014'te toplam 2 kez Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. O günkü isimlendirmesiyle MİT Müsteşarlığı, güncel kullanımıyla MİT Başkanlığı'nın düzenlediği teftiş raporunda Harmuş'un kaçırılmadan önce Sığırcıkoğlu'nu aramasıyla karşılıklı 5 adet telefon görüşmesi yapıldığı ve içeriğinin bilinmediği paylaşıldı.
En son saat 11.09'da Sığırcıkoğlu'nu aramış ve izinli olarak kamptan ayrıldığını söylemiş. Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararında Harmuş'un birkaç kişiyle birlikte Altınözü Jandarma Karakolu'nun karşısındaki kampta olduğunu ve görüşmek istediğini söylediği, Antakya'da olduğunu söyleyen Önder Sığırcıkoğlu'nun kendisinin Altınözü'ne gelebileceğini belirttiği yer alıyor. Bölüm 3. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın benzer operasyonları. İlk olarak Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin Şubat 2026'da detaylarını kamuoyuyla paylaştığı ve İsrail istihbaratına çalışan casuslara yönelik düzenlenen Monitum operasyonundan bahsedelim. Bu operasyonun merkezinde Mersin'de mermer ocağı işleten maden mühendisi Mehmet Budak Derya ve Filistin asıllı Türk vatandaşı suç ortağı Veysel Kerimoğlu yer alıyor. Mehmet Budak Derya 2005 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde bir mermer ocağı açarak zamanla birçok ülkeye ihracat yapmaya başladı. Böylece Mossad'ın dikkatini çekti. İsrail'in kurduğu paravan bir şirketin Ali Ahmet Yassınkod isimli yetkilisi 2012'de ticaret kılıfıyla Derya'ya yaklaştı. Ocak 2013'te ise Avrupa'da Louis Kod adlı bir Mossad yöneticisiyle ilk yüz yüze görüşme gerçekleştirildi. Mossad'ın talimatı doğrultusunda Derya, Filistin asıllı Türk vatandaşı Veysel Kerimoğlu'nu işe aldı. Hem Derya'nın hem Kerimoğlu'nun maaşını Mossad ödedi. İkili, Orta Doğu ülkelerine mermer satışı kılıfıyla sık sık seyahat ederek İsrail'in bölge politikalarına muhalif Filistinliler hakkında sosyolojik ve ticari bilgiler toplayıp İsrail'e servis etti. Şüphelilerin Gazze bölgesine giriş izni almaya çalıştıkları ve buradaki bazı depo alanlarının fotoğraflarını çekip Mossad'a ilettikleri tespit edildi. Mossad'ın Derya'nın sadakatini ölçmek için Avrupa'daki otellerde kendisini 2 kez yalan makinesi testine soktuğu ortaya çıktı. MİT'in uzun süren fiziki ve teknik takibi sonucunda şüphelilerin bu planları nihai bir operasyonel amaca ulaşmadan deşifre edildi. 2 isim de gözaltına alındı ve tutuklandı. Operasyona yönelik tüm detayları GZT'de işledik. Ekranın sağ üstünden çıkan karta tıklayarak erişebilirsiniz. Ama şimdilik yeni sekmede açın. Çünkü bu videoda farklı bilgiler bulmaya devam edeceksiniz. Mersin'de sıradan bir mermer ocağı. Yüzlerce kişinin durmadan çalıştığı bu yerde ikinci operasyon olarak birbiriyle bağlantılı Köstebek 1 ve Köstebek 2 operasyonlarını aktararak videoyu tamamlayacağız. Bu operasyonlar dizisi, Mossad'ın Türkiye'de kendi ajanlarını kullanmak yerine yerel unsurları parayla devşirerek kurduğu taşeron casusluk ağını çökertmeyi hedefledi. Ocak 2024'te 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda Mossad'a bilgi sızdırdığı tespit edilen 34 şüpheli gözaltına alındı. Çoğunluğu Türkiye'de ikamet eden Filistinli ve Suriyelilerden oluşuyordu. Mossad'ın bu ağı, Türkiye'de yaşayan ve İsrail'in hedefinde olan Filistinli aktivistler, akademisyenler ve siyasiler hakkında keşif, fiziki takip, darp ve hatta adam kaçırma gibi eylemler için hazırlık yapmakla görevlendirdiği ortaya çıktı. İsrail istihbaratının bu kişilere sosyal medya platformları üzerinden iş ilanları kılıfıyla ulaştığı, ödemelerin ise iz bırakmamak adına kripto paralar, havale sistemleri ve canlı kuryeler aracılığıyla yapıldığı tespit edildi. Mart ayında düzenlenen ikinci dalgada ise hedef profil değişti. Mossad'ın Türkiye'deki özel dedektifler ve eski kamu görevlileriyle kurduğu temaslar hedef alındı. Aralarında eski bir emniyet müdürünün de bulunduğu 7 kişi yakalandı. Bu hücrenin Mossad'ın Victoria Kod adlı yöneticisinden talimat aldığı, hedefteki kişilerin telefon sinyali ve görüşme kayıtlarını yasa dışı yollarla temin ettiği ortaya çıktı. Araçlara GPS takip cihazları da yerleştirilmiş. Özel dedektiflik firmalarının ticari faaliyet kisvesi altında bu yasa dışı veri toplama işini yürüttükleri deşifre edildi. Şebekenin lideri konumunda Hamza Turhan Ayberk yer aldı. Eski bir emniyet müdürüydü. Ayberk'in Victoria Kod adlı Mossad yöneticisinden talimat aldığı, Belgrad'da yüz yüze görüşmeler yaptığı, hedefteki kişilere yönelik tehdit ve takip eylemleri organize ettiği kendi itiraflarıyla dosyaya yansıdı. 2002 yılında kaçakçılık yapmak veya kaçakçılarla ilişki kurmak suçundan meslekten ihraç edilmesine rağmen sonra beraat ederek göreve iade edilmiş. Sonuç olarak 12 yıldır firari olan ve MİT'le irtibatlı bir kişinin tutuklanmasından sonra dosyaların yeniden ısınacağını öngörebiliriz. Detaylı sorgulamalar ve yeni soruşturmalar beklenebilir.
Çünkü 2937 sayılı MİT Kanunu'nun 6. maddesinin J bendine göre MİT mensupları önceden bilgi vermek suretiyle tutuklu ve hükümlülerle görüşebilir. Sığırcıkoğlu'nun yakalanmasını hem güvenlik hem de istihbarat açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Sığırcıkoğlu'nun mevcut 20 yıllık hapis cezasının yanı sıra siyasal ve askeri casusluk, terör örgütüne yardım ve yataklık, görevi kötüye kullanmayla öldürmeye yardım suçlarından da yargılanması gündemde. Videoyu tamamladık. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Özgür Suriye ordusunun 2 askeri beynini Esad'a teslim etti. Hüseyin Harmuş ve Mustafa Kassum'u Türkiye'den kaçırdı ve Esad'ın ajanlarına götürdü. Hatay Reyhanlı'daki patlamaların failiyle yakınlık kurmuştu. Uzun yıllar kaçak hayatı yaşadı ama ensesinde her zaman isimsiz kahramanların nefesini hissetti.